Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte midye çanta öreceğiz. Bunun tarifini benden çok istemiştiniz. Ben de çekmeye karar verdim. Bütün ayrıntılarıyla çıt çıt yapımından sap yapımına hepsini aynı videoda bulabilirsiniz. Çanta bu şekilde, çok güzel bir çanta. Yazın rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Her renge de yakışan bir çanta. Bu yüzden farklı renklerde de deneyebilirsiniz. Şu şekilde uzun sapı, askısı mevcut. Bir de kısa tutma sapları var. İsterseniz bunları çıkartılabilir şekilde de yapabilirsiniz. Ben direkt içine sabitliyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk önce sihirli halkayla başlayacağım. 3 milim tığ kullanıyorum. Sihirli halkamızı oluşturmaya başlayalım. Şöyle tutumunu da göstereyim size. Böyle yaptıktan sonra buradan tutuyorum. Sihirli halkanın ayrıntılı yapım videosunda ayrıyeten paylaşacağım. Yeni başlayanlar serisi yapmayı düşünüyorum. Eğer aranızda çanta yapmaya yeni başlayanlar, örgü örmeye yeni başlayanlar varsa bunun için de yeni başlayanlar serisi yapacağım. Şimdi sihirli halkamızla başlayalım. Sihirli halkamızdan ilmek çıkarttım. Kilit zincirimi yaptım. Şu an bir zincir var. Doladım. Tekrar bir tane daha yaptım. 3 zincir çekiyorum ilk olarak. Sihirli halkamızın içine 14 tane ikili trabzan yapmakla başlayacağız. Bu gördüğünüz 3 zincir bizim bir tane trabzanımız olacak. Yani bir tane ikili trabzan olarak sayıyoruz bunu. Geriye kalan 13 tane ikili trabzan olacak. Şimdi kalan 13 tane ikili trabzanımızı yapalım. Tığıma ipimi doluyorum. Sihirli halkamın içine giriyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte örüyorum. Şu an tekrar 2 tane ilmeğim var. Geri kalan ikisini de birlikte örüyorum. Şu an bir tane ikili trabzan yapmış olduk. Bu şekilde toplam 14 tane olacak şekilde, ama 3 zincir olduğu için şurada 13 tane daha böyle ikili trabzan yapacağız. Doladım, ilmek çıkarttım. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. İkinci, yani aslında üçüncü oluyor. İkili trabzanımızı yapmış olduk. Bu şekilde 14 tane ikili trabzan yapalım. Şimdi bir sayalım 14 tane olmuş mu? Şu gördüğünüz 3 zinciri bir tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplam 14 tane var. Şimdi sihirli halkamın ipini çekiyorum. Şimdi kaydırma yaparak bunu bir yuvarlığa dönüştüreceğim. Şu gördüğünüz, yani 3 zincirin tepesine değil, onun yanındaki gerçek trabzan olan ikinci trabzanın tepesine giriş yapacağım. Şimdi direkt bunun içine batıyorum. Battım. İkinci olan, ikinci trabzanımın tepesine battım. İlmeğimi alıyorum. İkisinden de aynı anda geçiriyorum. Şu an kaydırma yapmış olduk. 3 zincir çekiyorum. Tekrardan. Şu an bunu zaten bir trabzan olarak kabul edeceğiz. O yüzden 3 zincirimizi çektik. 14 tane ikili trabzan. Şuradaki bizim başlangıçtaki 14 tane ikili trabzanımız aslında. Ve şu gördüğünüz bölmelerde 14 tane. Aralardan arttırmalarımızı yapacağız. Şu gördüğünüz bölümler her zaman sabit kalacak. Şu an arttırmamız şu arkadaki, yani şu ara boşluğumuz, bu gördüğünüz 3 zincir olacak. Arttırmamızı yapalım. İpimi doladım tekrardan. Şimdi birinci 3 zincirlik trabzanla ikinci trabzanın arasından gireceğim. Şöyle ilk bir göstereyim size. Buradan gireceğim. Sonra diğer yan taraftan çıkacağım. Şu şekilde oluyor. Böyle bunları tepelerine vesaire batmıyoruz. Direkt kendisini böyle öne çıkartacağım. Bölümler yapmış olacağız. 3 zincirlik trabzanla ikinci trabzanın arasından girip bunu yapacağım. Doluyorum. Aradan girdim. Diğer taraftan çıktım. Şimdi ipimi çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi de birlikte örüyorum. Şu an bir tane
İkili trabzan yaptık ve bir bölümünü öne çıkarttık. Şu ipi biraz daha sonra gizleyeceğiz ve daha güzel sıkacağız onu. O yüzden onu şu an önemsemeyin. İpimi doladım. Şu arkada gördüğünüz trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an arttırmamı yapıyorum tekrardan. Yine bir tane bölümü öne çıkartmamız gerekiyor. Doladım. Bu sefer burayı öne çıkartmıştık. Şimdi onun yanındaki trabzanı öne çıkartacağız. Böyle 14 tanesini öne çıkartacağız zaten. Şu gördüğünüz yerden yine girdim. Tam olarak şu şekilde oluyor. İpimi çıkartıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte öreceğim. Ve kalan ikisini de birlikte örüyorum. Doladım. Yine şu arkadaki gördüğünüz trabzanın tepesinden direkt şöyle giriyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Ve tekrar ikisini birlikte ördüm. Şu an yine arttırmamızı yaptık. Doladım. Yine öne çıkartacağız. Yani bunu yaptık. Şimdi hemen onun yanındakini yapacağız. Şu battığımız yerin hemen altından giriyorum. Şöyle ilmek çıkartıyorum. 3 tane ilmeğim var. Yine ikisini birlikte örüyorum. Ve yine ikili trabzan yaptık. Şimdi bu şekilde bölümlerimizi yapmaya devam edelim. Bir arkaya bir de onun kendi önüne hemen olacak şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde trabzan sayımız zaten 14'ten 28'e çıkacak. Toplamını saydığınızda öyle olacak. Ama öne çıkarttığımız bölümler 14 tane olacak. 14 arkaya, 14 öne olacak şekilde yapacağız. Şuradaki gördüğünüz bölümleri yapıyoruz aslında şu öne çıkan yerlerde. Bunlar kalın kalın gözükeceği için bu güzel şeklini oluşturmuş olacak. Arttırmalarımıza bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz bölümlerden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane yapmışız. Bir tanesi eksik. Bu gördüğünüz bölümler 14 tane olması gerekiyordu. Yani şuraya da bir tane daha batmamız gerekiyor. Doladım. Bu gördüğünüz şurada zaten açık kalıyor burası. Bayağı bir açık kalıyor. Direkt girip bunun tepesinden ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra doluyorum. Bu gördüğünüz geniş zaten boşluk da bir geniş. 3 zincirimi şimdi öne çıkartacağım. Bunu çıkartmamıştık. Aradan giriyorum. Bunu da böyle öne çıkarttığımızda toplam 14 tane bölümümüz olmuş oluyor. Şu an sayımız tam zaten o boşluk görüntüsü de gidiyor böyle yapınca. Şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz. Mesela 3. sıramıza geçiyoruz şu anda. Direkt bu aradaki boşluktan değil yani 3 zincire dokunmadan birinci şu bölüm yaptığımız yerlerden öne çıkan yerleri ilkinden girip direkt çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten de kaydırıyorum. Bu şekilde bir kaydırma yapmış oldum ve arası gördüğünüz gibi sımsıkı olmuş oluyor. Yine üst zincirimi çekiyorum. Bu hiçbir zaman değişmiyor. En üst sıralara çıkana kadar bile hep 3 zincirli yukarıki sıralara çıkacağız. Sadece kaydırmalarımız belli bir yere kadar farklı. Belli bir yerden sonra kaydırmalarımız bile aynı olacak. Şimdi 3 zincirimi çektim. Yine bir arttırma yapmam gerekiyor. Çünkü dip kısmından yukarı doğru büyüyor. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Öne çıkan yerin tepesine batmıştım. Tekrar aynı yerin içine tekrar batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 3 tane var. İkisini birlikte örüyorum. Kalan ikisini birlikte örüyorum. Şu an 2 tane oldu. Ve arttırma yapmış olduk. Önceki sırada bir tane yapmıştık. Doluyorum. Bunları en son sıraya kadar öne çıkartmaya devam edeceğiz. Hareketlerimiz hiçbir zaman bu konuda değişmiyor. Tekrardan şu gördüğünüz bölümleri, buraları öne çıkarta çıkarta böyle yanlarından girip böyle öreceğiz bunları. Şimdi devam edelim. Doladım.
Buradan giriyorum. Hemen diğer yanından çıkıyorum. İpimi aldım. 3 tane ilmeğim var. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. Kalan ikisini birlikte örüyorum. Doladım. Arkadakinin içine yine arttırma yaparak 2 tane ikili trabzan yapacağız. Yani şu noktaya. Burası zaten öne çıkacak yerimiz. Buraya hiç dokunmuyoruz tepesine. İçine girdim. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle arkadakinin. Doladım. Tekrar aynı yerin içine bir daha ikili trabzan yapıyorum. Biraz zaten sıra ilerleyince mantığı daha çok oturacak sizde. Yine öne çıkartacağımız yer geldi. Çünkü arttırmalarımızı 2 tane yaptık. Şimdi bunu şöyle diğer yanından giriyorum. İlmek çıkarttım. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. Kalan ikisini birlikte örüyorum. Şu an gördüğünüz gibi arttırmalarımız aralardan devam ediyor. Ve buralar genişlerken şu gördüğünüz bölümler aynı kalıyor. Bunlarda hiçbir değişiklik yok. Doladım. Arkadaki boşluğa, yani arkadaki trabzanın tepesine 2 tane yapıyorum. İkili trabzan. Bir tane daha yapıyorum. Yaptım. Şimdi yine o bölümü öne çıkartacağız. Doladım. Bu şekilde diğer tarafından girdim. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte, kalan ikisini birlikte örüyorum. Böyle arttırmalarımız devam ediyor. Şimdi bunu yine aynı şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuma kadar geldim. Şimdi sizle birlikte tekrar sayalım. Siz de kendi yaptığınızın şu anda doğruya olup olmadığını görebilirsiniz. Yine bu önümüzdeki bölümlerden sayarak ilerlersek daha doğru olacaktır. Aralarda hepsinin arasında 2 tane olacak. Bir de gördüğünüz bölümler olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane öne çıkarttığımız bölümler var. Bunları saydığımızda 14 ise zaten doğru ve hepsinin arasında 2 tane battığımız yer olması gerekiyor. Bunları da ikişer ikişer hepsi doğru mu diye bakabilirsiniz. Şimdi kaydırmamızı yapıp yine bir sonraki sıramıza nasıl geçeceğimi göstereyim. Gördüğünüz 2 tane trabzanlık yerimiz var burada. Bunun direkt şu gördüğünüz arasından, yani herhangi bir tepesinden değil, arasından direkt gireceğiz. Arasına kaydırma yapacağız. Arasına giriyorum. Gördüğünüz gibi. İlmeğimi aldım. Direkt diğer ilmeğe kaydırma yapıp ondan geçiriyorum. Yine 3 zincir. Şu an birinci trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bir sonraki sırayı ilerleyeceğiz ama öncesinde şu arkadaki ben ipi gizlemek istiyorum. Çünkü ilerledikçe artık daha gizlenmeyecek hali gelecek. Aşağıda kalacağı için rahat çalışamayacağız. Nasıl gizlediğimizi de göstereyim. İlk önce çok fazla delik olduğu için ben bundan rahatsız oluyorum. Hoşuma gitmiyor. Şöyle bir yerinden giriyorum. İpimi sürekli aralardan dolandıracağım. Bu arası zaten bu şekilde kapanmış olacak. Geçiremedim. Bir daha deneyeyim. Böyle aralardan geçirip ipi sıkacağız. Mesela şimdi birazcık daha şöyle çaprazından yine ilerleyeceğim. Sık ördüğüm için de geçirmek biraz zor oluyor. Siz de bu çantayı bol örmeyin. Bol örünce kendini salabiliyor. Benim hoşuma gitmiyor. Benim yaptığım çantalar genelde orta bollukta ya da birazcık daha sıkıya kaçan, ama çok da sıkı tabii ki de kendinizi de yormayın, ama bol örünce de kendini biraz salıyor. Ben daha toplu durmasını seviyorum. O yüzden de yaptığım çantaları genelde çok bol örmem. Böyle geçirip gizliyoruz. Bakın gitgide aradaki delik kapanmış oluyor. Şimdi yine şöyle bir yerden girelim. Bu işlem biraz zaman alabiliyor. Ama başta yapmak her zaman daha doğru. Şimdi düğüm yapacağım bunu buraya. Yine herhangi birinden girip şöyle ipimi geçiriyorum. Şu yuvarlağımın iyice sıktıktan sonra tabii ki de içinden de ipimi direkt geçiriyorum. Şöyle sıkalım. Bu ipi de şu aralardan yürütüp keseceğim. Direkt dipten kesebilirsiniz. Şimdi devam edelim.
3 sıramızı örmüştük. 4. sıraya geçeceğiz. Sıralarımızı nasıl sayacağız onu da göstereyim. Hangi sırada olduğunuzu bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi şu gördüğümüz bölümlerde şöyle zaten birazcık daha çapraz duruyor. Bakın mesela bu 1. sıra, bu 2. sıra, bu 3. sıra. Şimdi de 4. sıramıza geçmiş olduk. Zaten aslında anlaşılıyor. Yani şöyle yan yan duran yerlerden sayıyorsunuz. Bir de tabii ki de en başta yaptığımız 14 trabzanlık yeri de unutmayalım. Bu da 1. sıramız olduğu için 1, 2, 3. 3. sırayı yaptık. 4. sıraya geçelim. Şimdi arttırmamız yok. Yine önceki sırada yaptığımız gibi aralara 2 tane yapa yapa ilerleyeceğiz. Bir tanesini şu an yaptık. Yine doluyorum. Aynı boşluğa direkt boşluktan girdim. 3 tane var. İkisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. 2 tane şu an trabzanım var burada. Bu yerleri öne çıkartmaya devam edeceğiz. Önceki sıradan farkı herhangi bir tepeye değil, direkt şu gördüğünüz arkadakilerin arasına, aradaki boşluklarına bata bata ilerleyeceğiz. Yani bakın şimdi şu öne çıkarttığımız bölüm, burası da öne çıkarttığımız bölüm. Arkada 2 tane trabzan var. Bunun direkt ortasından, yani buradan gireceğim. Herhangi bir tepe boşluğundan değil. Tek fark önceki sırayla bu. Doladım. Şöyle öne çıkartıyorum yine. Gördüğünüz bölümü. Doladım. Arka tarafa geçtim. Direkt boşluğumun içine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Neden boşluğumuzun içine yaptığımızda şimdi size göstereceğim zaten. Daha net anlayacaksınız. Bu gördüğünüz çantada da boşlukların içine bata bata ilerliyoruz. Çünkü boşluğa battığımızda böyle yelpaze gibi sağ sola açılıyor bunlar. Daha güzel bir görüntü oluyor. Yani şu görüntüsünü veren aslında 2 tanesinin ortasına batıyor oluşumuz. Doladım yine. Şimdi 2 tane yapmıştım ikili trabzan arka tarafa. Yine öne çıkartma işleminden devam ediyorum. İkisini birlikte ördüm. Kalan ikisini birlikte örüyorum. Doladım. Arkadaki 2 tane ikili trabzanımın ortasından giriyorum. Direkt boşluktan ikisini birlikte örüyorum. Kalan ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonumuza kadar ilerleyelim. Böylece 4. sıramızda bitirmiş olacağız. 4. sıramın sonuna geldim. Şimdi yine arttırma zamanı geldi. Aralarda yine 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Bunlar sabit kalmıştı. Şimdi o 2 tane ikili trabzanı 4'e çıkartacağız. Ve bu bizim arttırmamız olacak yine. Önceki sırada yaptığımız gibi ikili trabzanın direkt boşluğundan içeri gireceğim ve kaydırma yapacağım. İlmeğimi çıkarttım ve direkt kaydırmamı yaptım. Şimdi yine 3 zincirimizi çekelim. Yani 1. trabzanımız oldu bu. Araya toplam 4 tane olacak şekilde ikili trabzan yapacağız. Doladık. 1. ikili trabzanım. 2. trabzanım. İkili trabzanım. Yine doladım. Tekrardan 3. ikili trabzanımı yapmış oldum. Şu an arttırmamı yapmış oldum. Yine dolayıp bu bölümü öne çıkartacağım. İkinci tarafa geçerken yine hiçbir şey fark etmiyor. Doladım. Şu ikisinin arasındaki boşluk, yani buraya direkt 4 tane ikili trabzan yapacağım. Birincisini yaptım. Doladım. 3. ikili trabzan. Dördüncü ikili trabzan. 4 tane ikili trabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, yani şu gördüğünüz dörtlü yeri. Şu bölüme kadar geldik. Bunun yuvarlak gözükmesinin sebebi henüz yukarısı olmadığı için oturmadı.
Oturmaya başlayınca burası zaten buraya gelmeye başlayacak. Yani ikiye katlanacak. Şöyle söyleyeyim size. O yüzden farklı gözüküyorsa bunu fazla önemsemeyin. Yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Öne çıkartmaya devam ediyorum. Bu şekilde aralara 4 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuma kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Yine son sırama geldim. Bundan sonra arttırma yapmayacağız. Sadece bir kere daha yapacağız. Onun haricinde bundan sonra hiç arttırma yapmayacağız. Şu anda kaçıncı sıradayız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıradayız. 6. sıraya geçeceğiz şu anda. Toplam çantamızın sıra sayısı 12 sıra olacak. Sadece son sırada yani 12. sırada gördüğünüz gibi bir arttırma yapacağız. Altılı yapacağız bu kısmı. Bunun haricinde herhangi bir arttırma artık yapmayacağız. 5. sıradan 5 dahil olmak üzere 11. sıraya kadar dörtlü yapmaya devam edeceğiz. Şu an zaten 5. sırayı ördük. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunları dörtlü yapacağız. En son sırada aynı şekilde devam edip bu sayıyı 6'ya çıkartıp zaten bitirişimizi yapacağız. Şimdi nasıl kaydırma yaptığımızı size göstereyim. Bundan sonra 11. sıraya kadar kaydırmalarınızı aynı şekilde yapıp ilerleyeceksiniz. Gördüğünüz birinci 3 zincirlik trabzanın değil, ikinci trabzanın tepesine yani buraya kaydırmamı yapacağım. İkinci trabzanın tepesine kaydırmamı şimdi yapıyorum. 2 kere kaydırma yapacağız burada. Buraya kaydırma yaptıktan sonra direkt iki yana, iki diğer yana bırakıp şu orta kısma kaydırma yapacağım. Bunun da yine ilmek çıkartıp direkt kaydırmamı yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Doladım. Yine o boşluğa tam olarak 4 tane ikili trabzan yapacağım. Şu an 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine doluyorum. Bu kısmı yine öne çıkartma zamanı geldi. Şöyle bunu öne çıkartalım. Yine iki yana, iki diğer yana bırakıp şu gördüğünüz orta yerden girip 4 tane buraya ikili trabzan yapacağım. Şöyle 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın dörtlü dörtlü ilerliyor. En son sırada 6 tane var. Az önce gösterdiğim şekilde de kaydırmalarını 2 kere kaydırma yaparak 11. sırayı da bitirdikten sonra 12. sırada tekrardan buluşalım. Şimdi 11 sıra yaptım ben. Birlikte sayalım. Şu en baştaki sırayla birlikte sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıramı yaptım. 12. sırayı artık altılı yapıp bitireceğim. Yine aynı şekilde şu ikinciden kaydırma yapıyorum. Sonra tekrar ortaya kaydırma yapıyorum. Hiçbir fark yok aslında. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bunu bir trabzan olarak kabul ediyorum. Doladım. Yine aynı yere ikili trabzan yapacağım. Şimdi ikili trabzanlarımın sayısını 6'ya çıkartıyorum artık. Yani bir bölümde 6 tane ikili trabzanım olmuş olacak. 3 zincirde zaten bir tane trabzan kabul ettiğimiz için 3 zincirin yanına 5 tane daha böyle ikili trabzan yapacağız. Şimdi kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. Bir taneye daha ihtiyacımız var. Bu şekilde altılı altılı olacaklar. Yine hiçbir fark yok. Aynı şekilde devam ediyoruz.
Tek fark zaten en son sırayı altılı yapışımız. Şimdi çantamın ben son sırasında bitirdim. Hepsini altılı şekilde yaptım. En sonda zaten şurada bir öne çıkartacağımız bölüm kalıyor. Bu bölümü de yaptıktan sonra artık ipimizi keseceğiz. Kesip nasıl temiz bir şekilde gizlediğimizi ben göstereceğim size. Şimdi şöyle şu kadar bir pay bırakıp bunu kesiyorum. Şöyle tığımdaydı ipim. Bunu böyle asılıp çıkartıyorum. Şu an böyle oldu. 3 zincirlik trabzanımızın değil, onun yanından şöyle giriş yapıyorum. Direkt tığımda hiçbir şey yok şu anda. Sonra ipimi alıp hemen ikinci trabzanın tepesinden şöyle geçiriyorum. Azıcık sıktım. Şimdi bir tane buna başak formu vereceğiz. Şu gördüğünüz buradaki trabzanın şöyle çevireyim. Direkt şu alttaki yeriyle birlikte, yani bakın tam ortasından giriyorum. Şöyle tam ortasından bunu geçiriyorum. Bakın aynı devamı gibi oldu. Şu an hiçbir fark yok. Anlaşılmıyor bile. Bunu buraya düğüm yapacağım. Düğümümü yaptım. Şimdi şöyle buradan geçirip bunu gizleyeceğim. Şu an şekli farkındaysanız tam dümdüz değil. Bunun için ütü yapacağız bunu. Sadece iç kısmından ütü yapacağız. Direkt ütüyü şöyle içine geçirip buharlı ütüyle güzelce ütüleyin. Ben ütümü yaptım, geldim. Ütülü hali bu şekilde oluyor. Farkındaysanız çok daha düzgün duracak zaten ütülü haliyle. Sapıma başlamadan önce ilk önce dikme payı ayırıyorum. Bunu ortalama 30 santim kadar bırakırsanız sanırım yeterli olacaktır. İlk önce 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. 7 tane zincirimin şimdi içine batarak sapımın kalınlığını yapacağım. Yukarı doğru çıkacak sapımız. Direkt zincirlerimin görmüş olduğunuz şu ortalarından batarak ilerleyeceğim. Direkt içine gireceğim. Şimdi başlangıç yerimizi, zincirimizi şöyle bir çeviriyorum. Direkt içine batıp bir tane ilmek çıkartıyorum içinden. 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte örüp sık iğne yapıyorum. Yine direkt içinden batıp ipimi alıp ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğimi şimdi birlikte örüp yine bir sık iğne yapıyorum. Şu an ikincimi yapmış oldum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Beşinci sık iğnem. Altıncı sık iğnem. Ve yedinciyi yapınca bu da son sık iğnem olacak. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi 7 tane sık iğne yaptık. Artık sık iğnelerin içine vesaire girmeyeceğiz. Şu görmüş olduğunuz arkadaki çizgilere batarak ilerleyeceğiz. Yani şunlar başaklarımız, görüyorsunuz. Bunlar önde kalan kısımlar. Şu arkalarında hepsinin şöyle çizgiler oluyor. Şöyle girebilirsem. Şöyle arkada çizgiler oluyor. Bunlara batarak ilerleyeceğiz. Mesela birinci sık iğne başağımın çizgisi de bakın burada. Buna batarak ilerleyeceğim şimdi. Direkt şöyle üstten girdim içine. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkincisinin yine aynı şekilde içine giriyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Üçüncüsünün içine girdim. İlmek çıkarttım. Yine ikisini birlikte ördüm. Artık bunu da sayı falan saymanıza gerek yok. Direkt istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceğiz. Ben çantamın, midye çantanın sapını 21 santim yapıyorum. 22 olmasın, yukarı çıkmayın. 21 santim idealdir. Ölçünüz tam olsun. Ölçüde o yüzden değişiklik yapmayın.
Direkt 21 santim olunca mezura ile ölçüp ipimizi artık dikme payı da bırakarak tabii ki de kesebiliriz. Şu an sapımız hazır. Aynı bu şekilde ilerlediğinizde böyle olacak zaten. Bunu şimdi dikeceğiz. Çantayı direkt etamin iğnesiyle dikeceğim. Şuradan sayayım. 1, 2, 3. Üçüncüye olacak. Buradan da üçüncüye olacak. Zaten şu orta kısım bizim çıt çıt kısmımız. Buralara saplar geliyor. Böyle arkadan bir yerden şöyle giriyorum. Bunu buraya öyle sabitleyip ilerleyeceğiz. Şöyle yine bir yerinden önden arkaya giriyorum. Şimdi bunları yakın mesafe yaparsanız önden de bakıldığında anlaşılmaz. O yüzden yakın mesafede dikmeye özen gösterin. Şöyle arkadan da böyle bir payım var. Giriyorum direkt bir yerinden. Şöyle şimdi üstteki başakların direkt altından ilerleyeceğim. Şöyle ikincinin altından girdim. İyice çekiştirdim. Yan tarafından geçiyorum. Buradan tekrardan ikinciye geçiyorum. Böyle alttan ilerlediğinizde öndeki görüntü de bozulmuyor. Şöyle üçüncüye girelim. Arkadan da yine yakın mesafe ilerlemeye dikkat ediyorum. Siz de öyle yapın. Şöyle şimdi dördüncüye giriyorum artık. Dördüncüden beşinciye geçiyorum. Buradan da en son şöyle altıncıdan geçip geri dönüyorum. Şimdi sapımızın üst kısmını zaten sabitlemiş olduk. Bakın herhangi bir şey yok. Önden de bir görüntü bozulmadı. Aynı şekilde devam ediyor. Artık arkaya çevirip sadece önde görünen yerlerden ilerleyeceğiz. Şimdi birazcık daha ipimi aşağıya doğru alıyorum. Sonra şu arkada zaten bizim önceden yaptığımız trabzanların yerleri var. Şöyle sadece arka kısmından görünen yerlerden gireceğim. Ön tarafa geçmiyorum zaten. Girip yukarı doğru çıkartıyorum. Şimdi tekrardan yukarıdan aşağıya döneceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın yine alttan geçtim. Buradan yukarı doğru dönüyorum. Döndükten sonra tekrar aşağıya. Aynı şekilde böyle ilerleyelim. İpimi şöyle ortaya doğru bir yürütüyorum. Getirdikten sonra ortadan herhangi böyle bir yerden düğüm yapacağım ipimi artık. Açılma olmasın diye. Düğümümü de yaptıktan sonra direkt şöyle sapın içinden geçirip bunu keseceğim. Böyle ipimi kestim. Bakın herhangi bir şekilde böyle elinize de azıcık ezin. Önden fazla bir kabartısı olmuyor. Arkadan da önden de çok güzel gözüküyor. Şurayı da şöyle düzgün olmasına dikkat ederek tabii ki de bunu buraya sabitleyin. İki sapı da yaptıktan sonra şimdi uzun sapın yapılışına geçelim. Askısının yapılışına geçelim. Dikme payı ayırıyorum. Sonrasında kilit zincirimi oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi şu gördüğünüz alttaki 2 tane zincirin tek kanadından içeri girip sık iğne yapacağım. Yani buralarından, direkt ortasından. Şöyle çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. Çevirdim. Şöyle önümdeki 2 tane yerden yine giriyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte örüyorum. Şu an zaten modeli kurduk. Önemli olan zaten 2 tane yerden girmiş olmamız. Nereden girdiğimiz aslında çok da fark etmiyor. 2 tane yerden girdiğimizde şöyle ikili ikili sık iğne yerleri oluşturuyoruz. O yüzden 2 tane yerden giriyoruz. Çıkarttım. İkisini birlikte örüyorum. Çeviriyorum örgümü. Yine şu gördüğüm yerden ilmek çıkartacağım. Buradan ilmek çıkarttım. İkisini birlikte örüyorum. Model kurulunca zaten hep aynı şekilde devam ediyor. Bu şekilde bu yerlerden girip ilmek çıkartıp sık iğneler yaparak sapımızın uzunluğunu 117 santime kadar getiriyoruz.
117 santim genelde çoğu kişiye oluyor. Ama siz kendi çantanızı kendi boyunuza göre uyarlayıp sapının uzunluğunu bu şekilde yapabilirsiniz. Kendi çantanızın sapını ölçüp de bu uzunluğa gelene kadar aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bakın bu şekilde modelimi kurdum. Çok da güzel oluyor. Böyle devam edin. 117 santime geldi. Sonra ipimi dikme payı ayırarak şöyle kestim. İpimi iğnemden geçiriyorum. Tam şu gördüğünüz ortadaki şu bölümler yapıyorduk ya. Buralar. Bu ortadakinin böyle içten dikeceğiz bunu. Şimdi çıt çıtını nasıl yaptığımı göstereceğim. Çıt çıtın 1,5 santim civarında olması gerekiyor. Bunu kıvırarak takabiliyoruz. Bunun için bir tane karga burnu diye geçiyor. Bu karga burnum var. Bununla yapıyorum ben bunları. Şöyle elimle tutup ilk önce bir tanesini yarım kıvırıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tanesini şöyle yarım kıvırdım. Bunlar zaten gayet kalın olduğu için şu önden gözükmüyor taktığımda. Ben o şekilde takıyorum. Gözüktürmeden takıyorum. Öndeki kalan şu çizgilerden bu çıt çıtımı geçiriyorum. Şimdi geçirdikten sonra yani şu kıvırdığımız yerden geçirdik. Diğer kısmını da şöyle ittirerek şuradan böyle bir çıkartacağım. Bunun yerine dikilenler var. Onlardan da yapabilirsiniz. Alıp takabilirsiniz bu size zor gelirse. Ben gözükmemesi için bu şekilde yapıyorum. Alıştığım için bana rahat geliyor. Şunu şuradan geçirdim şimdi. Bunu azıcık şöyle eğiyorum. Önden gözükmemesi için bunları hep onun arkasına atacağız. Şöyle bu en zor olan kısım zaten. Şöyle arkaya doğru geçiriyorum. Bunları yan tarafa taşıdım gördüğünüz gibi. Şimdi şu şuradan gözüküyor. Bu diğeri neredeymiş onu da bir görmem lazım. Sapımın şurada bakın görünüyor. İlk önce bir tanesini şöyle eziyorum içeriye doğru. Bunu kıvırdım. Şimdi şurada bir tanesi daha var. Bunu da böyle eziyorum. İyice ezdikten sonra zaten bunun daha çıkması imkansız. Şimdi şu kalanları da şöyle önüne doğru kapatalım. Arkadan gördüğünüz üzere hiçbir şekilde gözükmüyor. Önden de böyle temiz duruşlu bir çıt çıt yapmış olduk. Bu şekilde diğer çıt çıtı da takabilirsiniz. Ama zor gelirse dediğim gibi bunların iğneli dikilenleri var. Onlardan da alıp onları da takabilirsiniz. Çantam bu şekilde bitmiş oldu. Bakın çıt çıtlarım da çok güzel. Çok da rahat oturuyorlar. Böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz satışını yapabilirsiniz. Daha böyle istediğiniz çanta videoları varsa bunları bana Instagram'dan atabilirsiniz. Instagram adresimi de ekrana bırakmış olacağım. Eğer bir eleştiriniz varsa bunları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sayfayı zaten yeni açtım. Yavaş yavaş geliştiriyorum. Daha çok çanta videosu gelecek. Farklı şeyleri de atmayı düşünüyorum. Kışa doğru da çok güzel videolar gelecek. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Videoları kaçırmamak için de abone olduktan sonra zil tuşuna basıp bildirimlerini açabilirsiniz. Yaptığınız çantaları, bitirdiğiniz çantaları Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.